Hepinize merhabalar. Şimdi Sviblova metro durağında indik ve Zodiac Park'a geldik. Ben bu videoda Rusya'da nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. İlk olarak şunu söylemem gerekiyor. Bunu zaten herkes biliyordur. Rusya Türkiye'den vize isteyen bir ülke. Buraya dolayısıyla vizesiz gelmeyi denemeyin bile. Vizenizin amacına uygun olarak gelin. Örneğin turistik bir vizeye sahipseniz buraya gelin ve Rusya'nın tadını çıkarın. Bol bol gezin. Ama turistik vizeyle gelip de burada iş aramaya kalkışmayın. Eğer bunu yaptığınız tespit edilirse sizi sınır dışı ederler ve bir daha Rusya Federasyonu'na vize alamazsınız. Uçak biletiniz mutlaka gidiş dönüş olsun. Bunda da problem yaratabilirler. Bunun dışında sizin için en büyük problem, daha doğrusu buraya gelecek yabancılar için en büyük problem ödeme problemi. Sebebi şu: Ukrayna Savaşı'ndan dolayı ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı uluslararası ödeme sisteminden çıkardı. Dolayısıyla burada Mastercard ve Visa gibi uluslararası ödeme yöntemleri çalışmıyor. Peki bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Size hemen onu da anlatayım. Bütün paranızı nakit olarak Rusya'ya getirmeniz gerekiyor. Bunu isterseniz paranızı rubleye dönüştürerek de yapabilirsiniz. İsterseniz paranızı dolar veya euroya dönüştürerek de bunu yapabilirsiniz. Ancak paranızı dolar veya euroya dönüştürürken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. O da şu: şu an ekranda göründüğü gibi sizin almış olduğunuz dövizde, dolarda veyahut euroda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir leke bulunmaması gerekiyor. Bu tarz dövizleri Rusya'da kabul etmiyorlar. Bunu buradan belirteyim. Dolayısıyla ben bütün paranızı rubleye çevirmenizi öneririm. Daha sonra isterseniz bütün paranızı yanınızda nakit olarak taşıyabilirsiniz. İsterseniz de burada bir banka hesabı açtırabilirsiniz. Banka hesabı açtırırken yanınızda olması gereken 3 tane evrak var. Onları söyleyeyim. Pasaportunuz ve vizeniz. İkincisi, havalimanında size görevlilerin vermiş olduğu göçmen kağıdınız. Üçüncüsü ise registrasyon dedikleri kağıt. Bu kağıt sizin kaç gün nerede kaldığınızı gösteren bir kağıt. Bu evrakları topladıktan sonra Siberbank'a gidip rahatlıkla hesap açtırabilirsiniz. Neden Siberbank'ı tavsiye ediyorum? Çünkü Siberbank hem Rusya'nın hem de Avrupa'nın en büyük bankalarından bir tanesi. Siberbank'ta hesap açarken eğer sizin bir Rusya'ya ait numaranız varsa bunu sizden isteyecekler. Şayet Rusya'dan numara almadıysanız onlar size kendi sim kartlarını verecekler. Yani size orada bir telefon numarası verecekler. Gayet de iyi çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle kaldığım bölgedeki Rasim Bey benimle bu konuda çok ilgilendi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten Siberbank'ın operatörü çok iyi çalışıyor. Şu an benim kullandığım operatörün interneti, konuşması, mesajlaşması hepsi sınırsız. Şimdi ödeme problemini nasıl aşmanız gerektiğini anlattım. Burada kalırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de şimdi anlatacağım. Birincisi, eğer siz bir otelde kalmak istiyorsanız görevliler sizden otel rezervasyonunuzu isteyebilir. Yani kontrol etmek isteyebilir.
Eğer bir arkadaşınızda kalacaksanız arkadaşınızın kaldığı evin ikamet adresi size mutlaka burada lazım olacak. Ama genelde ilk defa gelen kişiler için otel rezervasyonu görmek isterler. Bunu belirteyim. Onun dışında registrasyon dediğimiz olayı az önce anlatmıştım. Eğer bir otelde kalıyorsanız otel size registrasyayı kendisi yapıyor. Ama burada bir arkadaşınızda kalıyorsanız registrasyayı ilgili bölüme gidip bizzat sizin yaptırmanız gerekiyor. Şayet Rusya'da 3 günden fazla kalacaksanız. Şimdi buradan sonra anlatacaklarım otelde kalacak olan kişileri ilgilendiriyor. Otel seçimi yaparken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli olan otelin şehir merkezine olan uzaklığı değildir. Önemli olan otelin en yakın metro istasyonuna olan uzaklığıdır Rusya'da. Bu birincisi. İkincisi de şu. Eğer siz buraya gelen bir yabancı ülke vatandaşıysanız her otelin yabancılara online rezervasyon yapmadığını bilin. Peki bu rezervasyon problemini nasıl çözeceksiniz? Şimdi diyelim ki Rusya'da kalmak istediğiniz bölgede hiçbir otelin adını bilmiyorsunuz. Otellerin adını rezervasyon sitelerinden öğrenebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ama rezervasyonu ben otellerin sitelerinden yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Peki otelin sitesinden nasıl yaptıracaksınız? Rezervasyon sitelerinde şunu gördüm. Otellerin internet sitelerini orada vermiyorlar. Ayrıca Moskova'daki oteller için şu da geçerli. Otelin adını Google'a yazdığınız zaman yine otelin internet sitesi çıkmıyor. Peki bunu nasıl aşacaksınız? Hemen onu da söylüyorum. 2giz.ru diye bir tane site var. Ben videonun açıklama kısmına sitenin adresini bırakacağım. Bu siteye kalmak istediğiniz otelin adını yazdığınızda otelin size elektronik postasını, sosyal medya adreslerini, telefon numarasını, her şeyini kısaca gösteriyor. Buradan otelin telefon numarasını alıp yabancılara rezervasyon yapıp yapmadığını, daha doğrusu yabancılara online rezervasyon verip vermediklerini sorabilirsiniz. Buradaki otellerle alakalı şunu da söylemek istiyorum. Buradaki otellerin konsepti bilinen otellerin konseptinin çok dışında. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela diğer otellerde sizin öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi verirler. Ama Rusya'daki otellerde böyle bir durum söz konusu değil. Rusya'daki otellerde öğle ve akşam yemeği yok. Bazılarında ise sadece sabah kahvaltısı var. Peki yemek konusunu nasıl halledeceksiniz? Hemen onu da söyleyeyim. Birincisi, buradaki otellerde kaldığınız odada mutlaka mutfak var. Dolayısıyla kendi yemeğinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz de dışarıdan, yani restorandan yiyebilirsiniz. Restoranlar konusunda size tavsiye edeceğim bir uygulama da var. Adı LeClick. Bu uygulama şöyle çalışıyor. Sizin bulunduğunuz yer hangi metro istasyonuna yakınsa oradaki en ucuz restoranları görebiliyorsunuz ve bu restoranların menülerini de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yiyeceklerin kaç ruble olduğunu görebilirsiniz. Bunu da size burada aktarmak istiyorum. Uygulamanın linkini ben yine açıklama kısmına bırakacağım. Tabi Formula Zarulyom Otel'in sayesinde bunlarla uğraşmanıza gerek kalmadı. Formula Zarulyom Otel şu an benim de kaldığım otel ve yabancılara internetten online rezervasyon veriyor. Rezervasyonum konusunda bana yardımcı olan otelin çok değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.
Burada gerçekten birçoğu otel bana online rezervasyon vermemişti. Ama Formula Zalilom Hotel verdi. Ayrıca Formula Zalilom Hotel'in kafesi de var. Dolayısıyla sizin yemek hazırlama gibi bir derdiniz olmayacak. Kafede istediğiniz yemeği yiyebilirsiniz. Personeller de ayrıca gerçekten işini severek yapan çok sakin ve saygıdeğer insanlardır. Birazdan size Formula Zalilom Hotel'e geldiğiniz takdirde sizi nasıl odaların beklediğini göstereceğim. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum ki Moskova'nın sokakları gerçekten güvenli. Yani burada herhangi bir güvenlik problemi yaşamazsınız. Bunu da burada belirteyim. Buraya geldiğinizde burada bir yabancı olduğunuzu bilin ve ona göre davranın, yaşayın. Bu arada az önce size söylemeyi unuttuğum önemli bir nokta daha var. Vizeniz hangi şehir içinse o şehrin dışında başka bir şehre gitmeye kalkmayın. Yani örneğin diyelim ki sizin vizeniz Moskova için. Eğer Moskova dışında başka bir şehre gitmeye kalkarsanız problem yaşarsınız. Şimdi otelin içine girdik. Bu sağ taraftaki yol otelin kafesine gidiyor. Birazdan kafede fiyatların ne olduğuna bakacağız. Ve şunu söylemek istiyorum ki Margarita Hanım'ın yemekleri gerçekten çok lezzetli. Ben bayıldım. Burası otelin giriş kısmı. Birazdan sizlere örnek olması açısından 2 tane odaya gireceğiz. Otel yönetiminden sizin için 2 tane oda açmasını rica ettim ve sağ olsunlar onlar da beni kırmadılar. Şimdi sizlere eğer çift kişilik bir odada kalıyorsanız sizin nasıl bir odanın beklediğini, eğer tek kişilik bir odada kalıyorsanız sizin nasıl bir odanın beklediğini göstereceğim. Şimdi çift kişilik bir odaya giriyoruz. Perdenin arkasında hemen pencere var. Burada yorgan ve hemen altında dolap. Kamerayı biraz aşağıya çevirdiğimde masa ve sandalye yer alıyor. Odaların hepsi klimalı. Ve dolapların hemen yan tarafında televizyon mevcut. Bu çift kişilik bir odaydı. Şimdi size tek kişilik bir odayı göstereceğim. Tek kişilik odada bu şekilde. Şimdi tuvalet ve banyoların nerede olduğunu göstereceğim. Tuvaletler her katta var. Yani ortak olarak kullanılıyor. Bu gördüğünüz bir bayan tuvaleti. Bu gördüğünüz ise bir erkek tuvaleti. Şimdi size banyoların da nerede olduğunu göstereceğim.
Bu görmüş olduğunuz merdivenden inip sol tarafa döndükten sonra banyolar orada yer alıyor. Şimdi yavaş yavaş kalmış olduğum otelin kafesine doğru gidiyoruz. Şimdi ben de birazdan akşam yemeğimi yiyeceğim. Kaldığım otelin kafesi bu şekilde. Şimdi bir de yemek ve içecek fiyatlarına bakacağız. Burada kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği fiyatlarını görüyorsunuz. Kahvaltı 400 ruble, öğlen yemeği 600 ruble, akşam yemeği de 500 ruble. Şimdi burada da kahve ve tatlı fiyatlarını görüyorsunuz. 40 mililitrelik espresso kahve 60 ruble. Americano 90 ruble. 200 mililitreli. 400 mililitreli 180 ruble. Latte 250 ruble. Bu şekilde kahve çeşitleri gidiyor. Altta da tatlı çeşitleri var. Tatlı çeşitleri de 30 ve 160 ruble arasında değişiyor. Maksimum fiyat 160 ruble.